Amber'ın 4 Kasım 2018'de yaşadığı ölümden dönme deneyimi, NDE, onun hayat, bilinç ve inanç gücü hakkındaki anlayışını tamamen dönüştürdü. Bu olaydan önce korku, kıtlık ve kendinden şüphe duyma zihniyetine sıkışmış, hayatın zorluklarını aşılmaz engeller olarak görmüştü. Ancak ve ona bilincin sınırsız olduğu, düşüncelerin deneyimi şekillendirdiği ve inancın dönüştürücü bir güce sahip olduğu gerçeğini gösterdi. Eski dünya görüşü ile deneyimden kazandığı içgörüler arasındaki bu keskin zıtlık, onun uyanışının temeli haline geldi. Mali istikrarsızlık, ezici bir olumsuzluk ve şiddetli astım nöbetleriyle mücadelesi bir kırılma noktasına ulaşmıştı. Kendini umutsuz bir döngüye sıkışmış hissediyordu. Bu zorluklar onu ağır bir yük altında ezmiş, neredeyse işlevini yitiren bir hale getirmişti. Ancak her şey, ölümden dönme deneyimini yaşadığı o gece değişti. Hem zihinsel hem de fiziksel olarak karanlık bir noktadaydı. Sağlığı öyle kötüye gitmişti ki yürüyemiyor ve konuşamıyordu. Ve o kader gecesinde her şey alt üst oldu. Kriz, nefes almak için mücadele Amber, çocukluğundan beri astım hastasıydı. Bu durum, bebekken çift taraflı zatürre geçirmesi nedeniyle daha da kötüleşmişti. Ölümden dönme deneyiminden önceki haftalarda geleneksel tedavilerin hafifletemediği şiddetli bir astım krizi yaşamıştı. Hastane ziyaretleri, oksijen terapisi ve yüksek doz steroidlere rağmen boğuluyormuş gibi hissediyordu. Bu, kaybedilmek üzere olduğu bir savaş gibiydi. Gece 1.30'da yatağında yatarken her nefese odaklanıyordu ve göğsünün tamamen sıkıştığını hissederek paniğe kapıldı. Ölümün eşiğinde olduğunu hissederek vefat eden büyükannesine umutsuzca dua etti. Birdenbire odasında parlak, puslu bir silüet belirdi. Büyükannesiydi. Ruhsal varlık ona doğru yaklaşıp ellerini alnına ve göğsüne koydu ve onun için nefes almaya başladı. O anda Amber nefesin açığını hissederek derin bir rahatlama hissetti. Yüksek varlıkların gelişi. Birkaç dakika sonra odanın tamamını dolduran muazzam bir enerji belirdi. Mekandan daha büyük, her şeyi kapsayan bir güç. Amber içgüdüsel olarak bunun baş melek Mikail olduğunu biliyordu. Çok geçmeden başka bir varlık daha ortaya çıktı. Şefkatin ve koşulsuz sevginin simgesi olan Meryem Ana. Meryem Ana konuşmadı ancak Amber'e tarifsiz bir huzur duygusu vererek onu ruhsal olarak destekledi. 3 göksel varlık, büyükannesi, başmelek Mikail ve Meryem Ana, Amber'in çevresinde bir çember oluşturdular. Aydınlık varlıkları tüm odayı diğer dünyaya ait bir ışıkla aydınlattı. Ellerini ona doğru uzattıklarında avuçlarından yoğun bir sıcaklık yayılıyordu. Bu sıcaklık vücuduna doğru dalgalar halinde akarak onu yatıştırıyordu. Hava görünmez bir güçle titreşerek elektrikle yüklü hale geldi. İlahi enerjiyi onun bedenine üflediklerinde her nefes onlarla senkronize olmuş gibi ruhunun derinliklerinde yankılandı. Onlar onun için nefes aldıkça Amber kendini yataktan yukarı doğru kalkıyormuş gibi hissetti. Zihninde ve ruhunda tarif edilemez bir genişleme meydana geliyordu. Fiziksel bedeni silikleşirken bilinci bedenden uzaklaştı ve aniden kendisini yukarıdan izliyordu. İçinde garip bir hafiflik hissetti. Sanki varoluşun yükünden kurtulmuş gibiydi. Bu his hem heyecan verici hem de ürkütücüydü. Sonsuzluğa doğru genişleme duygusu ile yaşadığı hayattan tamamen kopma hissinin birleşimi gibiydi. Eşiği geçmek, dönüşüm tüneli. Amber'in bilinci hem ışık hem de gölge içeren, pembe ve turuncu sıcak tonlarla süslenmiş bir tünele doğru sürüklendi. Diğer NDE anlatılarındaki soğuk tek renkli tünellerin aksine onun tüneli canlıydı. Sıcak bir kucaklama hissi vererek içine çekmek yerine sarıyordu. Işık ve gölgenin etkileşimi tünele hareket hissi veriyor, sanki ona yanıt veriyor ve onu anlaşılmaz bir gerçeğe doğru yönlendiriyordu. Bu geçit bir sona ulaşan bir koridor gibi değil, onun kendi bilincinin yeni boyutlara genişlemesi gibiydi. Neler olup bittiğinden emin olamayan Amber telepatik olarak sordu. "Beni kurtaracağınızı sanıyordum. Neden ölüyorum?" Başmelek Mikail sözlerle değil, anında bir anlayış aktarımıyla yanıt verdi. Bu ruhsal alemde Amber'e düşüncelerin, duyguların ve gerçekliğin doğası gösterildi. Başmelek Mikail, onun kendini zorluklarla tanımladığını ve kendi kendine yarattığı sınırlamaların içinde hapsolduğunu ortaya koydu. Ona derin bir hakikat sundu.
Sen düşüncelerin ya da duyguların değilsin. Sen sonsuz ve sınırsız bir bilinçsin. Varlığın yalnızca bedeninle sınırlı değil. Sen kaynakın bir uzantısısın. Şifa süreci, duygusal yüklerden arınma Amber. Bu ilahi bilgeliği özümserken, göğsünde birikmiş duygusal yükleri, suçluluk, utanç, öfke ve kederi serbest bırakmaya yönlendirildi. Boşanmasının ardından yıllarca pişmanlık duymuş, mali istikrarsızlıkla mücadele etmiş ve bolluğa layık olmadığını düşünmüştü. Göksel varlıklar ona bu yükleri bırakmasını söyledi. Böylece ilahi enerji hiçbir engelle karşılaşmadan ona akabilecekti. Amber teslim oldukça ciğerlerine yayılan enerji dalgaları hissetti. Bedeni ve ruhu yenileniyordu. Amber'e yakında kaynakla bir olacağı söylendi, her zaman bağlı olduğu sonsuz bilinci tam anlamıyla deneyimleyecekti. Ölümden önceki ruhsal görüşü, Tanrı'yı kendisinden ayrı bir varlık olarak görmekti. Ancak bu an, ona Tanrı'nın dışsal bir güç olmadığını, aksine her zaman içinde var olan, tüm varoluşu kaplayan bir enerji olduğunu gösterdi. Bu farkındalık, eski inançlarını yerle bir etti ve yerine her şeyin birbirine bağlı olduğu gerçeğini kavramasını sağladı. O anda kendini varoluşun dokusuna tamamen çözülmüş hissetti. Her şeyi saran ilahi enerjiyle birleşti. Merhaba, bu videoda belki de daha önce duymadığın ilginç detaylar var. Eğer videoyu izlerken keyif aldıysan beğen tuşuna basmayı unutma. Yorumlarında düşüncelerini paylaşırsan çok sevinirim. Ve elbette daha fazlası için kanalıma abone olmayı ihmal etme. Hadi bu yolculuğa birlikte devam edelim. Amber'a yakında kaynakla bir olacağı, her zaman bağlı olduğu sonsuz bilinci tam anlamıyla deneyimleyeceği söylendi. Ölümden dönme deneyimi. ENDE öncesinde ruhsallığı geleneksel dini öğretiler çerçevesinde görüyordu. Uyanış, sınırsız olanakları anlamak. Amber'in büyükannesi ona derin bir gerçeği açıkladı. Biz asla ayrı değiliz, biz ikiz ruhlarız, sonsuza dek bağlıyız. Daha sonra Başmelek Mikail onu devasa, ışık saçan bir enerjiye, Tanrı'ya yani kaynaka götürdü. O anda Amber tamamen ilahi olanla birleşti ve tarif edilemez bir mutluluk, birlik ve sonsuz genişleme hali yaşadı. Her ruhun kaynakın bir uzantısı olduğunu ve asla ilahi sevgiden ayrı olmadığını anladı. Titreşimsel bir rezonans yoluyla Amber'in farkındalığı yeni bir anlayışla doldu. İnsan varoluşu sınırlamalar tarafından tanımlanmaz. Aksine sonsuz potansiyelle şekillenir. Bilincinin ne kadar dar bir çerçevede yaşadığını fark etti ve aslında her zaman sınırsız bir varlık olduğunu anladı. Göksel varlıklar ona, sınırlayıcı inançlarının onu korkuya bağlı tuttuğunu ancak gerçekte her zaman özgür ve sınırsız olduğunu açıkladılar. Bedene dönüş, bir yeniden doğuş Amber'e bu gecenin 3 ilahi karşılaşmadan ilki olduğu söylendi. İlki bir hesaplaşma idi. İlahi özünden ne kadar uzaklaştığını fark etmesi gereken bir farkındalık anı. İkincisi uyanış, üçüncüsü ise yeniden doğuş olacaktı. Bedene geri dönerken bilinci çakraları aracılığıyla yönlendirildi, enerji merkezleri hizalanarak fiziksel forma yeniden entegre edildi. Bedenine geri döndüğünde ilahi alemde kalma konusunda büyük bir özlem hissetti. Geri dönüş ani ve sarsıcıydı. Sanki sonsuzluktan kırılgan bir insan bedeninin sınırlarına çekiliyormuş gibiydi. İlahi alemde kalmak için içinde derin bir arzu vardı. Aynı zamanda deneyimin büyüklüğü karşısında tarifsiz bir şükran ve saygı hissediyordu. Bedenindeki her hücre artık sonsuza kadar değiştiğini biliyordu. Yeni bir amaç duygusuyla ve varoluşun daha derin bir anlayışıyla doluydu. Gözyaşları yanaklarından süzülürken yaşadığı olayın büyüklüğünü idrak etmeye çalıştı. Devamı, 3 gece süren ilahi dönüşüm. Sonraki gece hastanedeyken Amber tekrar ziyaret edildi. Bu sefer deneyim büyük ölçüde enerjikseldi. Kelimelere gerek duymayan güçlü bir şifa aktarımı gerçekleşti. 3. gece ismini çağıran dışsal bir sesle uyandı. Amber Baker. O anda son bir aktivasyon hissetti. Ruhunun varlığında derin bir değişim gerçekleşti. Yeniden doğmuştu. Yeni bir hayat, ilahi misyonunu benimsemek. Bu dönüşümden sonra Amber'in hayata bakışı tamamen değişti. Artık kendini bir olaylar zincirinin kurbanı olarak görmüyordu. Aksine kendi gerçekliğini birlikte yaratabilen güçlü bir varlık olduğunu fark etti. Ruhsal yeteneklerini kucakladı
ve bir şifacı, medyum ve öğretmen rolüne adım attı. Sezgisel yetenekleri inanılmaz derecede arttı, fiziksel alemin ötesindeki enerjileri ve mesajları daha önce hiç olmadığı kadar net bir şekilde algılamaya başladı. Meditasyon, pratik ve ruhsal alemden gelen rehberlikle şifa enerjisini yönlendirmeyi ve ilahi mesajları yorumlamayı öğrendi. İnsanların kendi ruhsal uyanışlarına rehberlik etmek için güçlü bir çekim hissetti ve kendi deneyimlerini daha derin bir varoluş anlayışı arayanları güçlendirmek ve yükseltmek için kullandı. Artık spiritüel alemle daha derin bir bağlantı kurabiliyor ve hayatını, başkalarını kendi uyanış yolculuklarında yönlendirmeye adadı. İlahi mesajı, Amber'in mesajı açık ve net, biz küçük yaşamak için burada değiliz. Geçmişimiz, mücadelelerimiz ya da korkularımız tarafından tanımlanmıyoruz. Bunun yerine içimizde var olan sınırsız potansiyel tarafından şekillendiriliyoruz. Andy sırasında bana gösterildiği gibi her zorluk kendimizi dayattığımız sınırlamalardan kurtulmak ve sınırsız doğamıza adım atmak için bir fırsattır. Bu deneyim korkuyu bırakabileceğimizi ve her zaman içimizde var olan sonsuz bilince ulaşabileceğimizi hatırlatıyor. Biz ilahi varlıklarız ve sınırsız potansiyele sahibiz. Tek engeller kendimize koyduklarımızdır. Amber'in Enede'si, zihnin gücüne, ruhun direncine ve varoluşun sınırsız doğasına dair güçlü bir kanıttır. Bu deneyim aracılığıyla hepimizi inançlarımızı sorgulamaya, kendimizi kısıtladığımız sınırların ötesine geçmeye ve bilincimizin sonsuz doğasını kucaklamaya davet ediyor. Onun hikayesi yalnızca hayatta kalmakla ilgili değil, gerçekte kim olduğumuzu hatırlamak ve uyanışa adım atmaktır. Amber, bu deneyimi sayesinde şunu öğrendi. Mücadelelerimiz veya geçmiş deneyimlerimiz bizi sınırlandırmaz. Aksine içimizde var olan sonsuz potansiyeli keşfetmemizi sağlar. Kaynakın bir uzantısı olduğunu, düşüncelerinden ya da korkularından ibaret olmadığını fark etti ve bu farkındalık varoluş hakkındaki anlayışını tamamen değiştirdi. Onun yolculuğu, her zorluğun daha derin bir ders taşıdığını ve bizi hepimizin parçası olduğu sınırsız bilince doğru yönlendirdiğini hatırlatıyor. Merhaba, bu videoda belki de daha önce duymadığın ilginç detaylar var. Eğer videoyu izlerken keyif aldıysan, beğen tuşuna basmayı unutma. Yorumlarında düşüncelerini paylaşırsan çok sevinirim. Ve elbette daha fazlası için kanalıma abone olmayı ihmal etme. Bu nedenle YouTube üyelik programımızı tanıtıyoruz. Bir fincan kahveden daha düşük bir ücret karşılığında YouTube'da yayınlanmamış özel ve reklamsız bölümlere erişebilirsiniz. Konuklarla canlı soru-cevap etkinliklerine katılabilir, bizimle ve diğer ÖYD deneyimleyenlerle doğrudan etkileşimde bulunabilir, canlı etkinliklere katılabilir ve en önemlisi kanalımızın bu önemli deneyimleri dünya çapında ortaya çıkarmaya yönelik sürekli çabalarını desteklemiş olursunuz. Hadi bu yolculuğa birlikte devam edelim.